Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine bir marka challenge videosu ile karşınızdayım. Ünlü bir markanın çok şık güzel bir çantasını bugün sizlerle birlikte paylaşacağım. Çanta kağıt iple hazırlanmış. Yine ben aynı şekilde kağıt iple hazırladım. İsterseniz polyester makrome ipi olur, pamuk makrome ipi olur, rafya iplerle yine bu çantayı çalışabilirsiniz. Harika bir çanta oldu. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakın çantanın tabanını göstermek istiyorum. Oval taban üzerine model uygulanmış. Yapımı çok kolay ve çok şık bir çanta. Çantanın içinde sizlere göstermek istiyorum. Oldukça kullanışlı bir çanta oldu. İçine astar yapıp orta kapanma yerine isterseniz çıt çıt da dikebilirsiniz. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok mutlu olurum. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz kağıt ip kullanacağım ve tığ numarası da 3,5 milimlik bir tığ kullanacağız. Şimdi çantamızın ilk önce tabanıyla başlayacağız. Çantamız için ilk önce oval taban yapımıyla başlayacağız. Ben burada kağıt ipi hazırladım. Oval tabanımı hazırladım. Şimdi bu oval taban yapımını sizlere anlatmaya çalışacağım. Oval tabanı yapmaya başlamadan önce sizlere tabanla ilgili bilgi vermek istiyorum. Orta zinciri 45 tane zincirle başladım ve 8 sıra ördüm. Bu şekilde tabanımı bitirdim. Sizlere ölçüsünü de vermek istiyorum. Eni 33 santim. Derinlik 10 santim. Şimdi sizlere daha iyi anlatmak için bu yaptığım oval tabanı pamuk makrome ipiyle anlatmaya çalışacağım. Şimdi oval taban yapımına geçelim. İpimi aldım. Ben burada tabanı biraz küçük boyda başlayacağım. Sizler benim yaptığım tabanla aynı büyüklükte yapmak isterseniz 45 tane zincir çekmeniz gerekiyor. Bu yapacağımız tabanı istediğiniz zincir sayısıyla uygulayabilirsiniz. Ben sizlere burada daha kolay anlatmak için 15 tane zincirle başlayacağım. Aynı büyüklükte dediğim gibi yapmak isterseniz 45 tane zincir çekmeniz gerekiyor. Şimdi burada ipimi aldım ve burada birincisini kilit yaptım ve bunu zincirden saymıyorum. Şimdi zincirimi çekeceğim. 1, 2, 3. Şimdi zincirimi çekip geliyorum. Zincirimi çektim. Şimdi burada zincirimizin düz kısmı burası. Ben şimdi arka tarafını çevireceğim. Bunu yapmamdaki sebep tabanda ortada bir boşluk oluşmasın diye. O yüzden bu şekilde yapacağım. Şimdi zincirimiz bu şekilde ve arkasını çeviriyorum. Şimdi bizim zincirimizin yanındaki zincir noktasına batacağım. Ama sadece zincirin arkasındaki bakın çevirdiğim zaman arkada duran bakın tek çıkıntı iplerim var. Şimdi bunlara batacağım. Son çektiğim zincirin hemen yanındaki ilk zincir noktasına batıp ve buraya ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 2 ilmeğim var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde bir tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar yine aynı noktaya battığım yere tekrar yine bir tane daha sık iğne yaptım. 2 ve tekrar aynı noktaya 3. sık iğnemi yaptım. Şimdi bu yaptığım 1 ve 3. sık iğnenin içine işaretleyici takacağım. Başlangıcın belli olması için farklı renkte, diğerlerinden farklı renkte işaretleyici takacağım. Ve şimdi 3. sık iğnenin içine tekrar işaretleyicimi taktım. Arttırmalarımızı daha sonra buna göre belirleyeceğiz. Şimdi devam ediyorum. Yine zincirinin arka kısımdaki yerlere batmaya devam edeceğim. Hemen yanındaki bir sonraki yanındaki zincirin bakın arkasındaki duran çıkıntıya batıp tekrar sık iğne yaptım. Bu şekilde zincirin arkasındaki noktalara batacağız. Sık iğnemizi yapacağız. Her bir zincir boşluğuna bu şekilde batarak sık iğnemizi yapalım. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim.
Sıramın sonuna geldim ve şimdi son zincir noktama batacağım ve son zincir noktama battıktan sonra buraya 3 tane sık iğne yapacağım. Şimdi son zincirin içine 1, 2 ve son bir tane daha batacağım ve 3. Şimdi yine aynı başta yaptığımız gibi birinci ve üçüncü sık iğnelere tekrar işaretleyici takacağım. 1 ve şimdi üçüncü sık iğnenin içine tekrar işaretleyicimi taktım. Şimdi dönüş sağlayacağız burada. Hemen son battığım yere 3 tane sık iğne yaptım. Hemen yanındaki bakın burada yaptığımız sık iğnenin tam dip noktasındaki boşluğa batacağız. Hep buradaki yaptığımız sık iğnelerin dip noktasındaki boşluklara batıp tekrar sık iğne yapacağız. Hemen yanındaki sık iğnenin dip noktasındaki boşluğa batıp sık iğne yaptım. Hemen bir sonraki tekrar sık iğnenin dip noktasındaki boşluğa batıp tekrar sık iğne yaptım. Bakın sık iğne yaparken de ortada boşluk, bu şekilde yaptığınız zaman boşluğumuz kalmıyor. Devam ediyorum, ilerliyorum bu şekilde. Boşluklara sık iğne yaparak ilerleyelim ve tekrar başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim ve son noktaya da batıp sık iğnemi yaptım. Şimdi burada başlangıç noktamıza geldik. Biz burada ilmek kaydırma yapmayacağım, birleştirmeyeceğim. Tabanı spiral şekilde döne döne öreceğiz. Yani başlangıç noktamız, izimiz belli olmayacak. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere ilk çiftle oluşturacağım. İkinci sırayı buradaki yaptığımız 3 tane sık iğne her birine çift batacağım. Şimdi işaretleyicimi çıkartıyorum ve ilk burada yaptığım ilk sık iğnenin içine ilk çiftimi oluşturacağım. 1 ve 2. Şimdi bu yaptığım birinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyicimi taktım. Burası bizim başlangıç noktamız. Şimdi devam edeceğim. Bir sonraki bakın ikinci sık iğnenin içine ikinci çiftimi oluşturacağım. 1 aynı noktaya 2. Şimdi buradaki üçüncü son işaretleyicinin olduğu yere de üçüncü çiftimi oluşturacağım ve çift. Şimdi bu yaptığım ikinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım ve burada toplamda 6 tane sık iğnemiz olmuş oldu. 3 tane sık iğnenin her birine çift batıp 6 tane sık iğne oldu. Hemen yanından itibaren sık iğnenin içine birer tane her bir sık iğneye batıp bu şekilde sık iğne yapacağız ve diğer bakın buradaki yere kadar gelelim. İşaretleyici noktama geldim. Yine aynı burada yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapacağız. Şimdi ilk işaretleyicinin olduğu yere ilk çiftle başlayacağım. 1 ve 2. Şimdi tekrar birinci yaptığım sık iğneye tekrar işaretleyici taktım. Şimdi bir sonraki sık iğneye ikinci çiftimi oluşturacağım. 1 ve 2. Üçüncü çiftimi işaretleyici olduğu yere üçüncü çifti oluşturacağız. 1 ve 2. Şimdi bu yaptığım ikinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyicimi taktım. Yine aynı burada 6 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi tekrar yanındaki sık iğneden itibaren birer tane batıp bu şekilde tekrar sık iğne yaparak ilerleyelim ve tekrar başlangıç noktasına kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Şimdi 3. sıradayız. 3. sırada bir tek bir çift sırasını yapacağız. İşaretleyicinin olduğu yere ilk birinci tekle başlayacağım. İşaretleyicinin olduğu yere ilk bir tane sık iğne ile başladım. Şimdi bu yaptığım bir tane sık iğnenin içine tekrar işaretleyicimi taktım. Bir tek, bir sonraki sık iğneye çift oluşturacağım. 1 ve aynı noktaya ve 2. Bir sonraki sık iğneye tek, bir sonraki sık iğnenin içine çiftimi oluşturdum. Bir sonraki sık iğneye tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitireceğim.
1 ve 2. Bu yaptığım ikinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyicimi taktım. İlk işaretleyiciye tekle başladık. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek ve son işaretleyicinin olduğu yere de çiftle bitirdim. Ve şimdi yanındaki sık iğneden itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve diğer işaretleyici noktasına kadar gelelim. Diğer işaretleyici noktama geldim. Yine aynı bu tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapacağız. Şimdi ilk işaretleyicinin olduğu yere ilk tekle başlıyorum. Bir tek, tekrar bu yaptığım sık iğnenin içine işaretleyicimi taktım. Bir tek, bir sonraki sık iğnenin içine çift, bir sonraki sık iğnenin içine tek, bir sonraki sık iğnenin içine çift, tekrar tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitireceğiz. 1 ve 2. Şimdi tekrar bu yaptığım ikinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyicimi taktım. Şimdi bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitirdim. Ve tekrar yanındaki sık iğneden itibaren birer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyelim. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Şimdi 4. sıraya geliyoruz. Bir önceki sırada bir tek bir çift sırasını yaptık. Şimdi bu sırada 2 tek bir çift sırasını yapacağız. Çiftli sıralarda şöyle bir kuralımız olacak. 2 çift sayı olduğu için bir çift 2 tek, bir çift 2 tek, bu şekilde yapacağız. 3 tek bir çift sırasında hiçbir 3 tek sayı olduğu için tekli sıralarda hiçbir kuralımız yok. Sadece bu kural çiftli sıralarda olacak. Yani 2 tekte bir çift 2 tek olacak. 4 tek bir çift sırasında aynısını yapacağız. 4 çift sayı olduğu için bir çift 4 tek, bir çift 4 tek şekilde olacak. 6 tek bir çift sırasında aynısını yapacağız. 6 çift sayı olduğu için bir çift 6 tek, bir çift 6 tek olacak. Bir de 8 tek bir çift sırasında aynısını yapacağız. 8 çift sayı olduğu için bir çift 8 tek, bir çift 8 tek şekilde yapacağız. Şimdi yaptıkça anlaşılacağını düşünüyorum. Şimdi biz burada 2 tek bir çift sırasındayız. 2 çift sayı olduğu için önce bir çiftle başlayacağım. Bir işaretleyicinin olduğu yere bir ve aynı noktaya ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi bu yaptığım birinci sık iğnenin içine işaretleyicimi taktım. Bir çift. Şimdi 2 tane tek yapacağım. 1 ve 2. Bir çift 2 tek. Yani biz 2 tek bir çiftte 2 çift sayı olduğu için sadece önce çiftle başlayıp 2 tane tek yapmış olacağız. Bir çift 2 tek. Bir sonraki sıraya 1 aynı noktaya ve 2. Bir çift, bir sonraki noktaya 1 ve bir sonraki noktaya ikinci tekimi yaptım. Bir çift 2 tek. Tekrar devam ediyorum. Bir çift, sonraki sık iğneye birinci tekimi yaptım ve işaretleyicinin olduğu yere ikinci tekle bitirdim. Bu yaptığım ikinci son yaptığım sık iğneye de işaretleyicimi taktım. Bir çift 2 tek, bir çift 2 tek, bir çift ve 2 tane tekle bitirdim. Şimdi tekrar devam ediyorum. Yanındaki sık iğneden itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim. İşaretleyici noktasına kadar gelelim. İşaretleyici noktama geldim. Yine aynı şekilde diğer tarafta yaptığımız gibi ilk önce çiftle başlayacağım. 1 ve 2. Birinci yaptığım sık iğneye tekrar işaretleyicimi taktım. Bir çift. Şimdi 2 tane tek yapacağım. 1 ve 2. Bir sonraki sık iğneye çift 1 ve 2. Şimdi 2 tane, bakın bizim burada çift, bir önceki sırada çift yaptığımız yere de 2 tane üzerine sık iğne yapacağız. Bir sonraki sık iğnenin içine ve 2. Bir çift 2 tek. Bir sonraki sık iğneye çift ve bir sonraki sık iğneye birinci tekimi yaptım ve işaretleyicinin olduğu yere ikinci tekle bitirdim. Ve son yaptığım
sık iğneye tekrar işaretleyici taktım. Bir çift, iki tek, bir çift, iki tek, bir çift ve iki tane tekle bitirdim. Şimdi tekrar devam ediyorum. Birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve başlangıç noktasına kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Şimdi bu sırada 3 tek bir çift sırasını yapacağız. 3 tek sayı olduğu için hiçbir kuralımız yok. Direkt normal bir şekilde 3 tek bir çiftle başlayacağız. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere ilk önce birinci tekle başladım. Ve bu yaptığım tekrar sık iğneye işaretleyicimi taktım. Bir sonraki sık iğneye 2, bir sonraki sık iğneye ve 3 tek ve bir sonraki sık iğneye çiftimi oluşturacağım ve çift. Tekrar yanından itibaren 1, 2, 3 tek ve bir sonraki sık iğnenin içine çiftimi oluşturdum. Tekrar başlıyorum. 1, 2, 3 ve son işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitireceğiz. 1 ve 2. Şimdi ikinci yaptığım sık iğneye tekrar işaretleyici taktım. 3 tek bir çift sırasını yapıyoruz. İlk önce işaretleyicinin olduğu yere bir tekle başladım. 3 tek bir çift, 3 tek bir çift ve 3 tek ve son işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitirdim. Şimdi tekrar devam ediyorum. Yanından itibaren birer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyelim ve diğer noktaya kadar gelelim. İşaretleyici noktama geldim. Yine 3 tek bir çift sırasını yapacağız. Devam edeceğiz. Buradakinin aynısını bu tarafta da yapacağız. İlk önce işaretleyicinin olduğu yere birinci tekle başladım. Şimdi tekrar bu yaptığım sık iğne işaretleyicimi taktım. Bir sonraki sık iğne 2, 3 tek, bir sonraki sık iğneye çiftimi yaptım. Tekrar devam ediyorum. Yanından itibaren 1, 2, 3 tek ve bir sonraki sık iğneye çiftimi yaptım. Tekrar yanından itibaren 1, 2, 3 tek ve son çiftimi de işaretleyicinin olduğu yere yaptım. Şimdi bu yaptığım ikinci sık iğnenin içine tekrar işaretleyicimi taktım. 3 tek bir çift, 3 tek bir çift, 3 tek ve son çiftimi işaretleyicinin olduğu yere yaptım. Devam ediyorum. Tekrar birer tane sık iğne yaparak başlangıç noktasına kadar gelelim. Şimdi 6. sıraya geldim. 6. sırada 4 tek bir çift sırasını yapacağız. 4 çift sayı olduğu için çiftli sıralarda yaptığımız kuralın aynısını şimdi burada da yapacağız. Biz bir önce 2 tek bir çift sırasında aynısını yapmıştık. Şimdi 4 tek bir çift sırasına geldik. Yine aynı şekilde yapacağız. 4 çift sayı olduğu için ilk önce çiftle başlıyorum. Bir çift, 4 tek, bir çift, 4 tek şekilde yapacağız. İşaretleyicinin olduğu yere ilk önce çiftle başlıyorum. 1 ve 2. Birinci yaptığım sık iğneye işaretleyicimi taktım. 4 çift sayı olduğu için 4 tek bir çift sırasında ilk önce çiftle başlıyorum. Bir çift ve sonra 4 tane tek yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir çift, 4 tek. Tekrar yanına itibaren tekrar çiftimi oluşturdum. Bir çift ve tekrar yanından itibaren 1, 2, 3 ve 4. Bir çift, 4 tek. Tekrar çiftimi oluşturacağım. Bir çift ve sonraki sık iğneden itibaren 1, 2, 3 ve işaretleyicinin olduğu yere dördüncü tekle bitirdim ve tekrar bu yaptığım dördüncü tekin içine işaretleyici taktım. Şimdi ilk önce işaretleyicinin olduğu yere çiftle başladım. Bir çift, 4 tek, bir çift, 4 tek, bir çift ve 4 tane tekle bitirdim. Ve şimdi tekrar devam ediyorum. Yanından itibaren birer tane sık iğne yaparak buradaki işaretleyici noktasına kadar gelelim. İşaretleyicinin olduğu yere ilk çiftle başlayacağım.
1 ve 2. Birinci yaptığım sık iğneye tekrar işaretleyicimi taktım. Bir çift ve 4 tane tek yapacağız. 1 2 3 ve 4. Şimdi bir sonraki sık iğneye tekrar çift yapacağız. Bir çift, yanından itibaren 1 2 3 ve 4. Bir çift, 4 tek. Tekrar çift, bir çift ve sonraki sık iğneden itibaren 1 2 3 ve işaretleyicinin olduğu yere dördüncü tekle bitirdim. Ve son yaptığım sık iğneye tekrar işaretleyici taktım. Bir çift, 4 tek, bir çift, 4 tek, bir çift ve 4 tane tekle bitirdim. Ve tekrar devam ediyorum. Birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve başlangıç noktasına kadar gelelim. Şimdi 7. sıraya geliyoruz. 7. sırada biz bir önceki sırada 4 tek bir çift sırasını yaptık. Şimdi 7. sırada 5 tek bir çift sırasını yapacağız. İşaretleyicinin olduğu yere ilk tekle başladım ve tekrar bu yaptığım sık iğneye işaretleyicimi taktım. Bir sonraki sık iğne 2 3 4 5 tek ve sonraki sık iğneye çift oluşturacağım. İlk işaretleyicinin olduğu yere birinci tekle başladık. 1 2 3 4 5 tek, bir sonraki sık iğneye çift yaptım. 5 tek bir çift. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 tek ve sonraki sık iğneye çiftimi yaptım. Tekrar 1 2 3 4 5 tek ve son işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitireceğim. Ve çift. Tekrar ikinci yaptığım sık iğneye işaretleyicimi taktım. 5 tek bir çift, 5 tek bir çift, 5 tek ve son işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitirdim. Ve tekrar devam ediyorum. Birer tane sık iğne yaparak diğer işaretleyici noktasına kadar gelelim. Diğer noktaya geldim. Şimdi burada yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapacağız. İşaretleyicinin olduğu yere ilk tekle başlıyorum. 1 ve tekrar bu noktaya işaretleyicimi takacağım. 1 sonraki sık iğneye 2 3 4 5 tek, bir sonraki sık iğneye çiftim oluşturdum. Tekrar 1 2 3 4 5 tek ve bir sonraki sık iğneye çiftimi yaptım. Tekrar 1 2 3 4 5 tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitirdim. Ve ikinci yaptığım sık iğneye tekrar işaretleyicimi taktım. Şimdi yanından itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve tekrar başlangıç noktasına kadar gelelim. Şimdi son sıraya geldik. 8. sıradayız. 8. sırada 6 tek bir çift sırasını yapacağız. 6 çift sayı olduğu için önce çiftle başlıyorum. Bir çift 6 tekli ilerleyecek. Şimdi burada işaretleyicinin olduğu yere ilk önce çiftle başlayacağım. 1 ve 2. Şimdi bu yaptığım birinci sık iğneye tekrar işaretleyicimi taktım. Bir çift 6 tek bir çift sırasında olduğumuz için 6 çift sayı, o yüzden bir çift 6 tek diye başlayacağız. Bir çift ve bir sonraki sık iğneden itibaren 1 2 3 4 5 ve 6. Bir çift 6 tek, tekrar çiftimi yapacağım. Çift, bir çift ve sonraki sık iğneden itibaren 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar çift yapacağız. 1 aynı noktaya ve 2.
Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitireceğiz. Ve çift. İkinci yaptığım sık iğneye tekrar işaretleyicimi taktım. İlk işaretleyicinin olduğu yere çiftle başladım. Bir çift, 6 tek, bir çift, 6 tek, bir çift ve 6 tane tekle bitirdim. Şimdi tekrar devam ediyorum. Birer tane tekrar sık iğnemizi yapalım ve diğer işaretleyici noktasına kadar gelelim. İşaretleyicimi noktama geldim. Şimdi tekrar yine işaretleyicinin olduğu yere çiftle başlayacağız. 1 ve 2. Şimdi birinci yaptığım sık iğnenin içine işaretleyicimi taktım. Bir çift. Sonraki sık iğneden itibaren 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir çift, 6 tek. Tekrar çiftimi oluşturacağım. Bir çift, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar çiftimi yapacağım. 1 ve aynı noktaya ve 2. Tekrar yanından itibaren 1, 2, 3, 4, 5 ve işaretleyicinin olduğu yere 6. tekle bitirdim. Ve tekrar 6. tekin içine tekrar işaretleyicimi taktım. İlk işaretleyici noktama çiftle başladım. Bir çift, 6 tek, bir çift, 6 tek, bir çift ve 6 tane tekle bitirdim. Ve tekrar yanından itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, bu şekilde oval tabanı bitirdim. 8 sıra ördüm ve en son 6 tek bir çiftle bitirmiş olduk. Eğer tabanı daha büyük yapmak isterseniz bir sonraki sırada 7 tek bir çift, ondan sonraki sırada 8 tek bir çift, sırasında 8 çift sayı olduğu için bir çift 8 tek diye o şekilde yapılacak. Oval taban yapımının da daha detaylı videosu kanalımda var. İsterseniz oradan izleyerek bakabilirsiniz. Yine ben bu videonun açıklama kısmına oval taban yapımını linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi tabanı bitirdik. Şimdi çantanın duvar kısmına geçelim. Şimdi burada işaretleyicilerimi çıkartabilirim. Sadece başlangıç noktamız, bakın burası farklı renk bir işaretleyici kullanmıştık. Diğerlerini, işaretleyicilerimi çıkartacağım. Tabanımız çünkü bitirdik. Şimdi burada başlangıç noktama geldim. Biz çantanın duvarını biraz sık iğne gideceğiz. Onun için ben burada işaretleyicinin olduğu yere burada başlangıcımı yapacağım. İlmek kaydırma yapmayacağım burada. Biraz spiral şekilde döne döne öreceğiz çantanın duvarını. O yüzden burada ilmek kaydırma yapmadan başlangıç noktamıza işaretleyicinin olduğu yere tekrar sık iğne ile devam edeceğim. Şimdi bu benim başlangıç noktam belli olması için alt kısma, yaptığım sık iğnenin alt kısmına işaretleyici tekrar buraya takacağım. Yani bunun hizasında tekrar ben çantanın sık iğne kısmını bitireceğim. Şimdi devam ediyorum. Hemen yanından itibaren tekrar sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Hiç arttırma falan yapmayacağız. Her bir sık iğne boşluğuna birer tane batarak bu şekilde sık iğnelerimizi oluşturacağız. Bu şekilde sık iğnelerimizi birer tane batıp ilerleyelim ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi başta söylediğim gibi başlangıç noktamızı birleştirme yapmadan çantanın duvar kısmındaki sık iğneyi döne döne spiral şekilde öreceğiz. Yani başlangıç noktamız, izimiz belli olmayacak. Şimdi tekrar yine burada başta yaptığım gibi yine aynı şekilde sıra sonuna geldiğim zaman
yine ilmek kaydırma yapmadan direkt sık iğne yapmaya devam edeceğim. Bakın hemen ilk baştaki sık iğnenin içine tekrar yine aynı şekilde sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Her bir sık iğne boşluğuna birer tane bu şekilde sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Hiçbir birleştirme yapmayacağız. Artırma yapmadan her boşluğun sık iğne boşluğun içine birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde tekrar birer tane sık iğnemizi yaparak sıra sonuna geldiğimiz zaman yine dediğim gibi ilmek kaydırma yapmadan sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde döne döne sık iğnemizi yapalım. Sizlere kaç sıra gittiğimi en son paylaşacağım. Biraz çantanın duvar kısmına sık iğne yapacağız. Bu şekilde ilerleyelim. Çantanın sık iğnesini yaptım. Şimdi toplamda kaç sıra gittiğimi sizlerle paylaşacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tam 10 sıra ördüm. İlk sıraya biz işaretleyici takmıştık ve toplamda 10 sıra sık iğne yaptım. Şimdi artık bu sırada tekrar model kurulumunu yapacağız. 10 sıra burada ördükten sonra başlangıç noktasının hizasından sıramı tamamladım. Şimdi burada hemen yanındaki sık iğne boşluğuna batıp buraya ilmeğimi çıkarttım ve diğer ilmeğin içinden bu şekilde çıkartıp ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamladım. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Onun için 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. 2 tane zincir çektim. Hemen yanındaki bir tane sık iğne boşluğu atlıyorum ve ikinci sık iğnenin içine batıp buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Yine 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Şimdi bu defa arada 2 tane boşluk atlayacağım. 1 ve 2 tane boşluk atladım ve 3. boşluğa batıp buraya sık iğne yaptım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Yine 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Şimdi bu defa hemen yanındaki bir tane sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğne boşluğuna tekrar buraya sık iğne yaptım. Şimdi tekrar yine aynı şekilde 2 zincir çekeceğiz. 1 ve 2. Bu defa arada 2 tane boşluk atlayacağım. 1, 2 tane atladım ve 3. boşluğa tekrar sık iğne. Tekrar 2 zincir, 1 ve 2. 2 tane atladıktan sonra bir sonraki batacağımız yer bir tane boşluk atlıyorum. İkinci sık iğneye bir sık iğne yaparak zincirimi bağladım. Tekrar 2 zincir, 1 ve 2. Bir öncekinde bir tane boşluk bırakmıştık. Şimdi bu defa 2 tane boşluk bırakacağım. 1, 2 tane boşluk atladım ve 3. sık iğneye tekrar sık iğne. Tekrar 2 zincir. Şimdi bu defa arada bir tane boşluk atlayacağım ve ikinci sık iğneye tekrar sık iğne yaptım. Bu şekilde arada bir tanesini yaparken bir boşluk, bir sonrakini 2 tane boşluk bırakacağız. Birinde bir boşluk, bir sonrakinde 2 tane boşluk yapacağız. Bu şekilde sıramızı tüm çantanın çevresini dolanıp sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Sıramın sonunda bir tane sık iğne, bir de ilmek kaydırma yaptığımız nokta kaldı. Şimdi burada ilmek kaydırma yapmayacağım. Sıramı birleştirmeyeceğim. Tekrar 2 zincir çekeceğiz. 1 ve 2. Şimdi burada ilk yaptığım zincirli boşluğa batacağım. İlk sıranın başındaki yaptığımız ilk 2 zincirlik boşluğumuz burası. Şimdi burada ilmek kaydırma yapmadan 2 zincir çektim ve ilk yaptığım zincirli boşluğa batıp buraya sık iğne yaptım. Şimdi bu başlangıç noktamın belli olması için buradaki noktaya işaretleyici takacağım. Ve şimdi tekrar devam ediyorum. Yine 2 zincir çekeceğim. 1 ve 2. Bir sonraki zincirli boşluğa batıp tekrar yine sık iğne yaptım. Yine aynı şekilde 2 zincir çekeceğiz. 1 ve 2. Bir sonraki zincirli boşluğa yine aynı şekilde sık iğne yaptım. Tekrar 2 zincir, 1 ve 2. Bir sonraki zincirli boşluğa batıp yine aynı şekilde sık iğne yaptım. Bu şekilde 2 zincir çekip
Bir sonraki zincirli boşluğa batıp sık iğne yapacağız. Bu şekilde tekrar modelimizi yapalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Yine başlangıç noktamıza geldik. Buraya kadar zincirlerimizi yaptık. Şimdi tekrar devam edeceğiz zincir boşluklarını oluşturmaya. Şimdi ben burada benim elim biraz sıkı olduğu için 4 milim tığla devam edeceğim. Zincir boşluklarımın biraz daha büyük olmasını istediğim için 4 milim tığla öreceğim. Sizler de el sıkılığınıza göre 3,5 veya 4 milim tığla devam edebilirsiniz. Sıranın sonunda tekrar buradan devam ediyorum. Başlangıç noktama geldim. Bakın hiçbir birleştirme olmadan bu şekilde tekrar modelimizi yapmaya oluşturacağız. Tekrar 2 zincir 1 ve 2. Şimdi tekrar hemen yanındaki ilk zincir boşluğuna tekrar batıp sık iğne yaptım. Hiç burada biz birleştirme yapmadan spiral şekilde döne döne burada zincir boşluklarımızı oluşturacağız. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bakın hiç birleştirme yapmadık sıranın sonunda. Modelimizi yapmaya devam edeceğiz. Tekrar 2 zincir. Bir sonraki zincir boşluğuna tekrar batıp sık iğne yaptım. Tekrar 2 zincir. Bir sonraki zincir boşluğuna tekrar sık iğne yaptım. Tekrar 2 zincir. Bir sonraki zincir boşluğuna yine sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde biz başlangıç noktamıza bakın şurada işaretleyici takmıştık. Biz burada birleştirme yapmadığımız için spiral şekilde döne döne zincir boşluklarımızı oluşturmaya devam edeceğiz. Bu şekilde önümüze gelen ilk 2 zincirlik boşluklara hep 2 zincir çekip sık iğne yaparak zincirlerimizi bağlayacağız. Bu şekilde tekrar sıra sonuna geldiğimiz zaman yine zincir boşluklarına devam edip bu şekilde modelimizi oluşturmaya devam edeceğiz. İstediğimiz yüksekliğe gelinceye kadar bu şekilde zincir boşluklarını oluşturmaya devam edelim. Hiçbir arttırma yapmayacağız. Hem ilk gelen zincir boşluklarına batıp bu şekilde tekrar zincir boşluklarını oluşturacağız. En son sizlere kaç sıra gittiğimi paylaşacağım. Çantayı ben yeterli yükseklikte ördüm. Şimdi sizlere kaç sıra gittiğimi paylaşacağım. Bakın ilk işaretleyici taktığım noktadan itibaren sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tam 29 sıra ördüm. Aynı zamanda ölçüsünü de vermek istiyorum sizlere. 29 sıra. Tam model kısmını ölçeceğim. Bakın şu şekilde tam 20 santim yüksekliğinde yapıyor. Şimdi burada en son sıramı ben tamamladım. 29 sıra ördükten sonra bakın şurada bizim normalde başlangıç noktamız şuradaki işaretleyici, beyaz işaretleyicinin olduğu yerden onun hizasında bitirmem gerekiyor. Burada bir bütünlük olması açısından ve birleştirme görünmesin diye ben tam kenar noktasına kadar burada devam ettirdim. Yani bu noktadan bitirmedim. Burada zincir boşluklarına devam edip aynı zamanda kulpumuzu da yapacağız. Ben bir tarafın kulpunu hazırladım. Diğer tarafı da birlikte yapacağız. Tam şu şekilde çantamızı tam kenar noktalarına ayarlıyorum. Tam düzgün bir şekilde çantamı koydum. Ve kenar noktalarına ben işaretleyici taktım. Şimdi bu işaretleyici taktığım yere kadar sıramı bu noktaya kadar geldim. Bakın buraya kadar 2 zincir çekip boşluklara sık iğne yaparak buraya kadar tam kenar noktama kadar geldim. Tam bu noktada bitirdim. Yani dediğim gibi işaretleyicinin hizasında bitirmedim. Kenar noktama kadar geldim. Şimdi burada şu şekilde bu noktayı da sizlerle paylaşayım. Şu şekilde en son 2 zincir çektim ve kenar noktam bakın işaretleyici taktığım yere batıp şimdi burada sık iğne yerine ilmek kaydırma yapacağım. Çıkarttığım ilmeği diğer ilmeğin içinden bu şekilde çıkartıp ilmek kaydırma yaparak 29. sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Ben burada ipimi kopartmıştım ve buradan ipimi çıkartıyorum.
Ve bu şekilde çantamızın bu kısmını bitirmiş olduk. Şimdi kulp kısmını yapacağız. Bakın kulpun ben bir tarafını hazırladım. Diğer tarafı da şimdi birlikte yapacağız. Burada ayarlama nasıl yaptığımı da sizlerle paylaşacağım. Bakın bir tarafını yaptıktan sonra diğer kısmı tekrar devam edeceğiz burada. Şimdi bunun nasıl yapıldığı ile ilgili sizlere bilgisini paylaşacağım. Çantanın tam kenar noktalarını işaretleyici belirledikten sonra bakın şu şekilde tam işaretleyici noktasına, bakın şuraya işaretleyici taktım. Yanına itibaren saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11. boşluğa, 11. zincir boşluğuna işaretleyici taktım. Kulpun bir tanesini bu kısma yapacağım. Ve tekrar bakın sayıyorum. Hemen arada bizim 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğum kaldı. Ve altıncısına tekrar işaretleyici taktım. Ve şimdi altıncısını işaretleyici taktım. Noktadan itibaren tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bakın işaretleyici noktasına kadar tam kenar noktasındaki işaretleyicimiz burada. Onun yanına itibaren ve bu şekilde saydığım zaman yine burada 11 tane zincir boşluğum var. Şimdi diğer kulpu da bu kısma yapacağız. Ben diğer tarafı da yaparken yine aynı şekilde buradaki kulpu da yaparken tam bizim bakın kenar noktamız burası. Şimdi buradan saydığım zaman yine 11 tane burada zincir boşluğum var. Diğer tarafta da aynı şekilde 11 tane zincir boşluğum oldu. Sadece burada bakın şurada bizim arada şöyle saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane bu arada boşluk var. Bu tarafta 4 tane boşluğumuz kaldı. Şimdi bunu bu şekilde tekrar ayarlamamızı yaptıktan sonra 11 tane burada, diğer taraf kenarda da 11 tane zincir boşluğum var. Burada arada 5 tane zincir boşluğum kaldı. Diğer tarafta 4 tane arada zincir boşluğum kaldı. Şimdi burada kenar noktasında bakın bir tanesini buradan atlayacağım ve şuradaki kısma bakın kenarda bir tane zincir boşluğumuz kalacak ve buradaki 10 tane zincir boşluğuna ben burada modelim kulpumu yapmaya başlayacağım. Yine aynı şekilde diğer tarafa da aynısını yapacağız. Kenardakinin hemen yanındakini bir tanesini atlıyorum ve bu noktadan başlayacağım. Yani burada yine 10 tane bizim boşluğumuz var. 10 tane boşluğa kulpumuzu yapacağız. Şimdi burada kulpumuzu yapmaya başlayalım. İlk önce sol tarafın kulpunu yapacağım. İşaretleyici taktığım 11. işaretleyici taktığım zincir boşluğuna batacağım. Şimdi ilk önce burada ipimi aldım, kilit yaptım. Şimdi 11. işaretleyici taktığım zincir boşluğuna batıp şimdi burada ilk önce sık iğne yaptım ve ipimi bu noktada sabitledim. Şimdi burada 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. 2 tane zincir çektim. Hemen yanındaki zincir boşluğuna batıp buraya tekrar sık iğne yaptım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Tekrar 2 zincir. Bir sonraki zincir boşluğuna tekrar sık iğne yaptım. Bu şekilde yine aynı modelimizi oluşturmaya devam edeceğiz. Ta ki bakın şuradaki bizim kenar noktasındaki işaretleyicimiz burada. Yanındaki bir tanesine buraya yapmayacağız modelimizi. Ondan bir önceki noktaya kadar zincir boşluğuna kadar bu şekilde 2 zincir bir sık iğne şekilde modelimizi devam ettirelim. Köşe noktama geldim. Şimdi bakın kenar noktamız burası. Ondan bir önceki boşluğu atladım. Burası kaldı ve buraya kadar zincirli boşluklarımızı oluşturduk. Saydığım zaman bakın ilk yaptığım yerden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane burada zincirli boşluklarımı oluşturdum. Şimdi burada çantanın tersine döneceğiz. Onun için 2 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Şimdi çantanın tersini çevirdim. Bakın iç kısmını kendime doğru çevirdim. Şimdi burada ilk bakın son yaptığımız burada zincirli kafesimiz burada. Şimdi ilk bu nokta 2 zincir çektikten sonra hemen önündeki ilk boşluğa batıp
buraya sık iğne yaptım. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. 1 ve 2. Bir sonraki zincir boşluğuna batıp yine aynı şekilde modelimi devam ettireceğim. Tekrar 2 zincir, bir sonraki boşluğa tekrar sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar modelimizi devam ettirelim. Sıramın sonuna geldim ve son bakın bir tane burada boşluğum kaldı. Yine son noktaya da tekrar bu şekilde sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Yine 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Tekrar çantanın düz kısmını bu şekilde çevirdim. Şimdi ilk önce bakın önündeki boşluğa batıp buraya sık iğne yaptım. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. 1 ve 2. Bir sonraki boşluğa tekrar batıp yine sık iğne yaptım. Yine aynı şekilde burada zincir boşluklarına devam ettireceğiz. Yine modelimizi oluşturacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde tekrar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın çantanın mor işaretleyicinin olduğu yer tam çantanın orta kısmındaki yer. Biz tam çantanın kenar noktasına geldik sıramızı. Şimdi burada en son bir önceki sırada sıranın başında 2 zincir çekip ilk boşluğa sık iğne yaparak sıramıza başlamıştık. Şimdi burada 2 zincirlik boşluğa batmıyorum. En son buradaki 2 zincirlik şuradaki aradaki 2 zincirlik boşluğa batıp bu şekilde son zincir boşluğumu oluşturmuş oldum. Bakın sıranın başındaki ilk yaptığımız 2 zincirle başladığımız noktaya 2 zincir kısmı dokunmuyorum. Buradaki hemen yanındaki 2 zincirlik ilk boşluğa batıp bu şekilde sık iğnemi yaptım ve sıramı tamamlamış oldum. Yani aynı zamanda bunu yaparken biz burada eksiltme yapmış oluyoruz. Eksilterek bu kenar noktasını ilerleyeceğiz. Şimdi burada kenara geldim. 2 zincir çekip 1 ve 2. Şimdi tekrar çantanın tersini çevirmiş olacağım. Şimdi kendime doğru çantanın iç kısmını kendime doğru bakıyor. Şimdi 2 zincir çektim. Şimdi ilk buradaki 2 zincirlik bakın önündeki 2 zincirlik boşluğa batıp tekrar bu noktaya sık iğne yaptım. Şimdi tekrar 2 zincir 1 ve 2. Bir sonraki 2 zincirlik boşluğa tekrar sık iğne yaptım. Tekrar 2 zincir bir sonraki boşluğa yine aynı şekilde sık iğne. Tekrar bu şekilde zincir boşluklarımızı oluşturalım. Tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bizim mor işaretleyicinin olduğu yer çantanın orta kısmı. Şimdi orta kısmında artık ben burada eksiltme yapmayacağım. Sadece kenar kısmında çantanın kenar kısmında eksiltme yaparak ilerleyeceğiz. Burada artık çantanın orta kısmında eksiltme yapmadan düz bir şekilde çıkacağız. Sadece kenardan eksiltme yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi burada eksiltme yapmayacağım için 2 zincir çekiyorum. 1 ve 2. Şimdi bizim ilk sıranın başında bakın bir önceki sıranın başında 2 zincirle ilk boşluğa batıp sık iğne yapmıştık. Şimdi eksiltme yapmayacağım için buradaki kenardaki sıranın başındaki çektiğimiz 2 zincirlik boşluğa batacağım. Bir önceki sıranın 2 zincirlik yukarı çıktığımız 2 zincirlik boşluğa batıp bu şekilde sık iğne yaptım. Yani burada biz çantanın orta kısmında yani şurada bakın düz bir şekilde yukarıya çıkacağız. Sadece çantanın kenar kısmında eksilterek ilerleyeceğiz. Burada düz şekilde çıkacağımız için bir önceki sıranın 2 zincirlik boşluğuna son burada zincir boşluğumu oluşturdum. Saydığım zaman bakın şu şekilde ilk biz burada 2 zincirle yukarıya çıktım. Bakın ondan sonra sayıyorum. İlk 2 zincirlik boşluktan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam burada 7 tane zincir boşluğum var. Şu şekilde göstereyim sizlere. Tam 7 tane zincir boşluğum var. Bakın şuradan itibaren saydım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Onun için 2 tane tekrar zincir çekiyorum. 1 ve 2. Şimdi tekrar çantamın düz tarafını çevirdim. İlk önce çantanın bakın orta kısmındayız. İlk önce burada ilk zincir boşluğuna önündeki zincir boşluğuna batıp buraya sık iğne. Tekrar yine aynı şekilde modelimi oluşturacağım. 2 zincir bir sonraki boşluğa sık iğne. Tekrar 2 zincir bir sonraki boşluğa sık iğne. Şekilde
Tekrar bakın bizim bir önceki sırada 2 zincir, kenardaki 2 zincir çekip ilk önce boşluğa batıp sık iğne yapmıştık. Bakın burada bizim kenarda, burası bizim eksiltme yapacağımız nokta. Şuradaki bu noktaya batmıyorum. Hemen yanındaki ilk 2 zincirlik büyük boşluktan buraya kadar zincir boşluklarımızı oluşturacağız. Bakın buraya batmayacağım için şuradaki hemen önündeki 2 zincirin hemen önündeki büyük boşlukta son burada bitireceğim sıramı. Buraya kadar 2 zincirlik boşluklarımızı yapalım. Burada sıramın sonuna geldim. Bakın bir önceki sıranın 2 zincirlik boşluğa batmıyorum. Böylece ne olmuş oluyor? Kenarda eksiltme yapmış oluyoruz. Son 2 zincirlik büyük boşluğa da battım. Buradaki zincir boşluklarını saymak istiyorum bu sıranın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir önceki sırada 7 idi. Şimdi bu sırada 6 tane olmuş oldu. Şimdi tekrar dönüş yapacağım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 1 ve 2. Şimdi dediğim gibi bakın çantanın orta kısmı mor işaretleyicinin olduğu yer. Burası düz şekilde çıkacak. Sadece kenardan birer tane eksiltme yaparak kulpumuzu eksilterek ilerleyeceğiz. Şimdi 2 zincir çektim. Tekrar çantanın tersini çevirdim. Şimdi ilk önce hemen önündeki boşluğa batıp tekrar bu noktaya sık iğne. Tekrar yine aynı şekilde zincir boşluklarımızı yapacağız. Tekrar bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada orta mor işaretleyicinin olduğu yer çantanın orta kısmı olduğu için burada eksiltme yapmayacağız. Eksiltme yapmadığımız için bizim bir önceki sırada 2 zincirle yukarı çıktığımız kısma batacağız. O zaman düz bir şekilde ilerliyor. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. 1 ve 2. Son zincir boşluğumu da bir önceki sıranın başında 2 zincir çekmiştik. İlk boşluğa, önündeki ilk boşluğa sık iğne yaparak sıramıza başlamıştık. Şimdi burası çantanın orta bölümü düz şekilde yukarı çıkması için bizim buradaki 2 zincir çektiğimiz boşluğa batıp son zincir boşluğumu da yapmış oldum. Şimdi burada tekrar yukarı çıkacağım. Yine 2 zincir çekip tekrar çantanın düz kısmını çevireceğiz. İlk önce zincirin önündeki boşluğa, bu noktaya sık iğne. Bakın burası bizim düz bir şekilde yukarıya çıkacak. Şimdi tekrar 2 zincir, bir sonraki boşluğa tekrar modelimi oluşturacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar tekrar zincir boşluklarımızı oluşturalım. Çantanın sadece kenar kısmında eksiltme yaptığımız için bakın bir önceki sıranın 2 zincirle yukarı çıkıp önündeki ilk boşluğa sık iğne yaptığımız yer, bizim buradaki 2 zincirlik boşluğa batmıyoruz. Sadece çantanın tam orta kısmındaki düz yapacağımız zaman, düz yukarı çıkacağı zaman bu noktaya sadece 2 zincirlik boşluğa batıyoruz. Kenar kısmındaki buradaki boşluğa batmıyoruz. 2 zincirlik boşluğa batmıyoruz. Yani böylece eksiltme olmuş olacak. Ve burada bir önceki büyük geniş boşlukta bırakıyorum sıramı. Bu şekilde sıramıza devam edelim. Hemen önündeki 2 zincirlik boşluğa kadar gelelim. Tekrar sıramın sonuna geldim. Ve bu şekilde saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane burada zincir boşluğum oldu. Dediğim gibi bir önceki sıranın 2 zincirle yukarı döndüğümüz yere 2 zincir boşluğuna batmıyorum. Sadece orta kısımda batıyoruz o noktaya. Ve şimdi bu şekilde bir tane de burada eksiltme yapmış olduk. Ve tekrar devam ediyorum. 2 zincir çekip tekrar çantanın tersini çeviriyorum. Tekrar devam ediyorum. İlk önce hemen önündeki boşluğa batıp buraya bir sık iğne, tekrar 2 zincir, bir sonraki boşluğa tekrar sık iğne. Tekrar bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Çantanın orta kısmı düz olacağı için bir önceki sıranın 2 zincirlik boşluğa batacağım. O noktaya batınca burası düz olacak. Tekrar 2 zincir ve bir önceki sıranın 2 zincirlik, bakın 2 zincirlik buradaki boşluğa batıp son zincir boşluğumu oluşturdum. Yine düzde de bizim burada 5 tane zincir boşluğumuz vardı. Yine aynı şekilde ters kısımda da 1, 2, 3, 4, 5 tane yine burada zincir boşluğumuz var. Şimdi tekrar 2 zincir, 1,
ve 2. Tekrar çantanın düz kısmını çeviriyorum. Sadece çantanın düz tarafından örerken bir tane eksilme olmuş oluyor. Tersinden ördüğümüz zaman yine aynı sayı oluyor. Şimdi devam ediyorum. 2 zincir çektim. Hemen önündeki boşluğa batıp tekrar yine aynı şekilde zincir boşluklarına tekrar modelimizi oluşturalım. Şimdi tekrar sondan bakın 2 tane bizim burada 2 tane büyük boşluğumuz kaldı. Son bakın buradaki boşluğa kadar tekrar modelimi oluşturacağım. Böylece burada düz kısmında yani kenar noktasına batmadan eksiltmemizi yapmış oluyoruz. Ve son boşluğa batıp şimdi saydığım zaman hep çantanın düz kısmında örerken eksiltme yapmış oluyoruz. Ters tarafını örerken yine aynı düz kısmındaki yaptığımız sayının aynısı ters tarafta da aynı olacak. Sayılar aynı olacak. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane. Bakın 4 tane burada zincir boşluğum var. Bakın kenar noktasındaki buradaki 2 zincirlik boşluğa batmamış oluyorum. Son büyük zincir boşluğuna son dördüncü boşluğumu oluşturdum. Tekrar 2 zincir, tekrar çantanın yine tersini çeviriyorum. Şimdi ilk önce önündeki boşluğa bir sık iğne, tekrar modelimi oluşturacağım. 2 zincir, bir sonraki boşluğa tekrar devam ediyorum. 2 zincir, bir sonraki boşluğa 2 zincir, bir sonraki boşluğa tekrar sık iğne. Şimdi bakın burada büyük boşluklu 1, 2, 3 ve 4 tane olacak. 4 tane bakın bir önceki sırada 1, 2, 3, 4 tane büyük boşluklu zincir boşluklarım vardı. Tersinde de yine aynı sayı oluyor. 1, 2, 3 ve dördüncüyü 1, 2. 2 zincir ve düz olması için bir önceki sıranın 2 zincir çekip hemen önündeki ilk boşluğa sık iğne yapmıştık. Bu 2 zincir yukarı çıktığımız 2 zincir boşluğuna tekrar batıp sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Bakın düzde de aynı 4 tane zincir boşluğum vardı. Terste de aynı 4 tane oldu. Dediğim gibi sadece düz kısmında yaparken düz tarafını örerken kenar noktasına bir tane kenar noktasına batmadığımız için o noktada eksilme olmuş oluyor. Sadece çantanın düz tarafından bir tane eksiltme yapmış oluyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tekrar çantanın düz kısmını tekrar çevirdim. Hemen önündeki boşluğa tekrar batıp sık iğne. Yine aynı şekilde 2 zincir. Bu şekilde tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonunda da tekrar bakın son büyük boşluklu noktaya son zincir boşluğumu oluşturdum. Saydığım zaman 1, 2, 3. 3 tane burada zincir boşluğum var. Tersini ördüğüm zaman yine 3 tane zincir boşluğum olacak. Şimdi tekrar 2 zincir, tekrar çantanın tersini çeviriyorum. İlk önce önündeki boşluğa sık iğne, 2 zincir, bir sonraki boşluğa tekrar 1 ve 2, tekrar son boşluğa battım. Şimdi burası bizim orta kısmı düz olması için tekrar 2 zincir ve buradaki bir önceki sıranın 2 zincirle yukarı çıktığımız boşluğa batıp son boşluğumu oluşturdum. Yani yine burada 3 tane boşluğum oldu. Tekrar 2 zincir, tekrar çantanın düz tarafını çevirdim. Şimdi önündeki boşluğa sık iğne, 2 zincir, bir sonraki boşluğa 2 zincir, son kenar kısmında da son geniş boşluğa son modelimi de oluşturdum. Burada 2 tane yine zincir boşluğum oldu. Tekrar 2 zincir, tekrar çantanın tersini çeviriyorum. Yine aynı şekilde düz kısımda 2 tane boşluğumuz var. Yine terste de yine 2 tane boşluğumuz olacak. 2 zincir ve şimdi bakın çantanın orta kısmındayım. İkinci boşluğu da bakın kenardaki 2 zincirlik boşluğun içine batıp 1 ve 2. Tekrar 2 zincir, çantanın düz kısmını çeviriyorum. Bakın bu şekilde eksiltmemizi yapmaya devam ediyoruz. İlk önce 2 zincir ve önündeki boşluğa battım. Şimdi bakın bir tane burada bizim zincir boşluğumuz kalmış oldu. Burada bir boşluk kalıncaya kadar eksiltmemizi yapmış olduk. Şimdi burada
kulpumuzun bir tanesini yapmış olduk. Bakın sadece bir tane boşluğum kaldı. Bir tane boşluğum kalmış oldu. Bir zincir çekip şimdi burada ipimi kopartacağım. Ve bu noktada ipimi çıkarttım. Şimdi bakın son burada bir tane boşluk kalıncaya kadar kenarlardan eksiltmemizi yapmış olduk. Şimdi diğer tarafın kulpunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi burada diğer kulpun da başlangıcını sizlerle paylaşacağım. Zaten aynı mantık, burada yaptığımızın aynısını yapacağız. Şurada şöyle bir detay sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben burada orta kısmı burada başladığım için yine aynı bu noktadan başlamam gerekiyor. Yoksa orta kısmı düzgün durmuyor. Yani bu kenardan başlayınca o zaman güzel durmadı. Yine aynı bu tarafı da orta kısmından başlayacağım. Yani şuradan başlamam gerekiyor. O yüzden çantanın biz burada sol kenarı yaparken düz tarafından buradan başlamak için buradan başlamıştık. Çantanın düz kısmından örmeye başlamıştık. Şimdi benim buradan başlamam için sağ taraftaki kulpu yapmam için buradan başlamak için şöyle çantanın düzünden değil tersinden örmeye başlamamız gerekiyor. Sadece burada bu şekilde bir detay var. Yoksa ikisinin de aynı olması için buranın daha güzel durması için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi burada ben başlangıcımı yapacağım. Kulpun sağ tarafını yapmak için biz burada orta bölümden başlamamız gerekiyor. Orta bölümden başlamak için bu defa çantanın ters tarafından başlayacağım. Biz sol tarafı düz tarafından başladık. Şimdi yine orta kısımdan başlamam için sağ kulpu ters tarafından başlamış olacağım. Bakın şu şekilde çantanın tam orta kısmı burası oluyor. İşaretleyici noktasına bu noktaya batıp yine aynı şekilde ipimi kilit yaptım. Ve işaretleyicinin olduğu yere bu noktaya sık iğne yaparak ipimi sabitleyeceğim. Yani aslında birebir buradakinin aynısını yapıyoruz. Sadece burada çantanın ters tarafından başlamış oluyoruz. Şimdi devam ediyorum. Burada 2 zincir çekeceğim. 1 ve 2. Şimdi bir sonraki zincir boşluğuna batıp buraya sık iğne yaptım. Şimdi tekrar bu şekilde 2 zincir bir sonraki boşluğa batıp sık iğne. Yine aynı şekilde modelimizi oluşturalım. Bakın bizim tam kenar noktamız, boşluğumuz burası. Yanındaki bir tane boşluğu atlıyoruz ve ondan bir sonraki boşluğa kadar burada tekrar zincir boşluklarımızı oluşturalım. Kenar noktama kadar geldim. Bakın burada bizim çantanın orta kısmında mor işaretleyici noktasına itibaren başladık. Zincir boşluklarını yapmaya. Çantanın tam bakın kenar noktasında işaretleyici taktığımız yer burası. Şimdi burası bizim kenar noktamız olacak. Şimdi burada bizim kenar noktasına taktığım beyaz işaretleyici, onun yanındaki bir tane boşluğu atlamış olacağım. Buraya modelimizi yapmayacağız. Ondan bir önceki yerde burada modelimi zincir boşluklarımı bitirdim. Son zincir boşluğumu da buraya batarak bitirmiş oldum. Şimdi burada saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane benim burada ilk sırada 9 tane zincir boşluğuyla başlamış olduk. Ve tekrar burada devam ediyorum. 9 tane zincir boşluğum oldu. 2 zincir çekip çantanın düz kısmını çevirdim. Şimdi ilk zincir boşluğunun içine batıp buraya bir sık iğne, tekrar 2 zincir, bir sonraki boşluğa tekrar zincir boşluklarımı oluşturmaya devam edeceğim. Bu şekilde tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Burada sıramın sonuna geldim. Çantanın tam orta kısmındaki kenar noktasına geldim. Ve biz sıranın başında 2 zincir çekip ilk boşluğa bir sık iğne yapmıştık. Ondan sonra 2 zincir çekip diğer boşluğa sık iğne yaptık. Yani burada bakın büyük boşluklu noktaları saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane burada zincir boşluğum oldu. Şimdi bir sonraki 3. sıraya geçiyorum. Burada 2 zincir çekeceğim. 1 ve 2. Çantanın tersini çeviriyorum. İlk önce hemen önündeki boşluğa sık iğne yapıyorum. Ardından büyük zincir boşluklarını oluşturmaya başlıyorum. 1 ve 2. Bir sonraki boşluğa sık iğne yaptım. Bu şekilde
Tekrar devam edeceğiz. Zincir boşluklarını oluşturacağız. Bakın çantanın kenar kısmında eksiltme yapacağımız için burada biz sıranın sonunda bakın son buradaki büyük boşluklu noktaya gelmemiz gerekiyor. Bir önceki sıranın 2 zincir çekip öndeki boşluğa bir sık iğne yaptığımız yer burası bizim eksiltme yapacağımız nokta. Buraya batmıyorum. Ondan hemen yanındaki ilk buradaki zincir boşluğuna kadar bu noktaya kadar modelimizi yapalım. Sıramın sonuna geldim. Bakın yine burada bizim 7 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tekrar zincir boşluğum var. Şimdi tekrar bir sonraki sıraya geçiyorum. 4. sıraya geçeceğim. Şimdi onun için 2 zincir çektim. Tekrar çantanın düz kısmını çevirdim. İlk önce önündeki boşluğa batıp buraya bir sık iğne. Ondan sonra 2 zincir, bir sonraki boşluğa sık iğne şekilde tekrar devam edelim ve tam çantanın orta kısmındaki noktaya kadar gelelim. 4. sıranın sonuna doğru geliyorum. Bakın son bir tane kaldı. Burası bizim çantanın orta kısmı düz olacağı için bakın şurada saydığım zaman şu kenardaki 2 zincirle ilk yukarı çıkış için 2 zincir çektiğimiz noktayı saymıyorum. Hemen önündeki ilk büyük zincir boşluğuna itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane var. Şimdi buranın düz olması için bir önceki sıranın 2 zincirle yukarı çıktığımız kısma batacağım. Ve bu şekilde 7. zincir boşluğumu da buraya oluşturacağım. 2 zincir ve tekrar bir önceki sıranın 2 zincirle yukarı çıktığımız boşluğa 7. büyük zincir boşluğumu yapmış oldum. Şimdi tekrar bu şekilde 4. sırayı tamamladım. 5. sıraya geçiyoruz. Tekrar 2 zincir. Tekrar çantanın tersini çeviriyorum. İlk önce önündeki boşluğa batıp sık iğne. Yanından itibaren tekrar büyük zincir boşluklarını oluşturmaya devam edeceğim. Burada biz kenarda eksiltme yapacağımız için bakın şimdi buradaki bir önceki sıranın 2 zincirle yukarı çıktığımız kısma batmıyorum. Ondan bir sonraki büyük zincir bakın son bizim buradaki büyük zincir boşluğuna son bu noktaya batacağız. Buraya kadar zincir boşluklarımızı oluşturalım. Sıramın sonuna geldim. Şimdi kenar noktama geldim. Bakın eksiltme yapacağımız yere geldik. Bir önceki sıranın 2 zincirlik yukarı çıktığımız kısma dokunmuyorum. Burası buraya batmadığımız için burada eksiltme yapmış oluyoruz. Şimdi saydığım zaman 5. sırada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane burada zincir boşluğum var. Şimdi tekrar 2 zincir çekip tekrar çantanın düz kısmını çeviriyorum. İlk önce önündeki boşluğa batıp sık iğnemi yaptım. Tekrar büyük zincir boşluklarını yanından itibaren tekrar oluşturmaya devam edelim ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Kenar noktama geldim. Bakın çantanın tam orta kısmına geldik. Biz buradan kenardan eksiltmemizi bir önceki sırada yapmıştık. Şimdi çantanın tam orta kısmındaki yere geldim. Burada saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. zincir boşluğumu da bakın bir önceki sıranın 2 tane zincir çekmiştik. Hemen önündeki boşluğa bir sık iğne yapmıştık. Buradaki boşluğa 2 zincirle yukarı çıktım. Boşluğa batacağım. Yani çantanın orta kısmının düz olması için buradaki 2 zincirlik boşluğa batıp son zincir boşluğumu da bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi saydığım zaman biz kaçıncı sırayı bitirdik? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sırayı bitirmişiz. Şimdi tekrar yine aynı şekilde devam ettireceğiz. Yani orta kısmında hiç eksiltme yapmayacağız. Sadece kenar noktasını hep bakın en son büyük zincir boşluğuna kadar gelmiş olacağız. Buradaki kenardaki 2 zincirlik boşluğa batmıyorum. Son bakın büyük zincirlik boşluğa kadar batıp tekrar geri dönüyorum. Burada ise kenardaki 2 zincirlik boşluğa sıranın sonunda 2 zincirlik küçük boşluğa batmış oluyoruz. Yani şuradaki gösterdiğim gibi aynı mantığı bu tarafta da yapacağız. Bu şekilde sadece kenarlarda dediğim gibi eksiltme yaparak yani buradaki kenardaki boşluğa batmadan en son büyük zincir boşluğuna batıp ondan sonra tekrar 2 zincir çekip geriye dönüp önündeki ilk zincir boşluğuna sık iğne yaparak yukarı çıkmış olacağız. Bu şekilde
kenarlardan eksiltme yaparak ilerleyelim. Ta ki bir tane boşluk kalıncaya kadar devam edelim. Kulpumun eksiltmelerini yaptım. Son bir tane kaldı. Toplamda biz ilk başta 9 tane zincir boşluğuyla başlamıştık ve en son bir tane kaldı ve toplamda saydığım zaman burada 15 sıra oldu. Şimdi burada bir tane boşluk yaptıktan sonra tekrar 2 zincir çekip geriye döndüm. Yani çantanın düz kısmına çevirmiş olduk. Şimdi buradaki bir tane boşluğumuza, son boşluğumuza batıp sık iğne yaptım ve buraya bir tane boşluğun tam orta noktasına geldim. Şimdi burada biz şuradaki yaptığımız sık iğneyle yaptığım kulpumu yapacağım. Şimdi bunun yapılışını paylaşacağım. Aynı zamanda bunun sizlere ölçüsünü de vermek istiyorum. Sık iğne yaptığım kısmı ölçtüğüm zaman bakın tam 43 santim uzunluğunda. Şimdi burada devam ediyorum. Zincir çekeceğiz. Burada ben toplamda 70 tane zincir çektim. 70 tane zincir bende 43 santim yaptı. Şimdi zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde zincirimizi çekip gelelim. 70 tane zincirimi çektim. Şimdi burada zincirimi düzgün bir şekilde ayarlamasını yapacağım. Düzgün bir şekilde koyduktan sonra şimdi diğer kulpumu bakın şu şekilde bağlayacağız bunu buraya. Şimdi bizim burada bir boşluğumuz var. Bir tane boşluğa şu şekilde tığımı batıp ve zincirin ilmeğini şu şekilde çıkartıp ve bu noktaya bir tane zincir yaptım ve hemen bakın önündeki ilk zincir boşluğuna batıp bu noktaya sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada her bir zincir boşluğuna birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde zincir boşluklarına birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve buradaki noktaya kadar gelelim. Buraya kadar sık iğnelerimi yaptım. Şimdi buradan devam edeceğiz. Şimdi çantanın buradaki iç kısmına da bir sıra bu noktaya da sık iğne yapacağım. Şimdi buradan devam ediyorum. Hemen şuradaki ilk boşluğa batıp buraya bir sık iğne. Bakın bir sonraki boşluğa geliyorum. Buraya bir sık iğne. Bir sonraki boşluğa geldim. Tekrar bu noktaya sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Her boşluğun içine birer tane bu noktaya sık iğne yapacağız. Aşağı doğru iniyorum. Bu noktayı her boşluğun içine birer tane sık iğne yaparak geleceğiz. Bu şekilde şuradaki köşe noktasına kadar gelelim. Buradaki köşe noktama geldim. Bakın buradaki boşluğumuz biraz daha büyük. Buradaki büyük boşluğa 2 tane sık iğne yapacağım. Buraya kadar birer tane sık iğne yaptıktan sonra hemen köşedeki büyük boşluğa içine, yani burası bizim bakın ilk 9 tane zincir boşluğu oluşturduğumuz sıra, ilk oluşturduğumuz sıramız. Şimdi bu noktaya 2 tane sık iğne, bakın hemen dibindeki boşluğa bu noktaya da 2 tane sık iğne. Bu şekilde köşeyi yaptık. Şimdi devam ediyorum. Hemen bakın şuradaki ara noktayı yapacağız. Buradaki 2 zincirlik boşluklara yine ikişer tane sık iğne. Bir sonraki boşluğa yine 2 tane sık iğne. Bu şekilde buradaki boşluklara da ikişer tane sık iğne yapalım. Bu noktaya kadar gelelim. Köşe noktama kadar ikişer tane sık iğne yaptım. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Buradaki boşluklarımız biraz daha küçük. Bunlara da birer tane sık iğne yapacağım. Şimdi köşe noktama bir sık iğne, bir sonraki boşluğa yine birer tane sık iğne yapacağız.
Bu şekilde birer tane sık iğne yaparak buradaki noktaya kadar gelelim. Yukarı doğru birer tane sık iğnemi yaptım. Şimdi kulpumuzun başlangıç noktasına geldik. Şimdi burada ilk yaptığımız sık iğnenin içine batıp tekrar bu noktaya sık iğne yaptım. Şimdi yine burada birer tane daha sık iğne yapacağım kulpuma. Bu şekilde devam edelim. Birer tane sık iğne yapalım. Tekrar bakın kulpumuzun tam buradaki noktasına kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi kulpumuzu bu noktada bitireceğiz. Sadece şu ara kısma bir sıra gittik. Kulpumuzu tuttuğumuz kısma da 2 sıra sık iğne gitmiş olduk. Şimdi burada ben ipimi koparttım ve burada birleştirmesini yapacağım. Şimdi tam şu köşe noktasından bakın bir tanesini atlıyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıp şimdi bu kısa ipimi iç kısma aldım ve son yaptığım sık iğnenin de arka tekine batıp tekrar kulpun iç kısmına aldım. Bu şekilde birleştirmesini yaptık. Şimdi bu kısa ipi aralardan yürüteceğim. Fazlasını da kopartacağız. Bu şekilde burayı tamamladık. Şimdi kulpumuzun açtığımız zaman bakın şuradaki kısmı kenar kısımlara da sık iğne gitmemiz gerekiyor. Şimdi onun da yapılışını sizlerle paylaşacağım. Kulpumuzun dış tarafına da sık iğne gitmek için ilk önce bakın şuradan ben tam köşe noktasından başlangıcımı yapacağım. Burada yine ipimi aldım ve bu noktada kilit yaptım. Şimdi burada çantanın düz kısmından bakın kulpun tam köşe noktasında batıp bu noktaya sık iğne yaptım. Şimdi bir sonraki noktaya batıyorum. Bir sonraki noktaya batıp tekrar sık iğne yaptım. Şimdi burada kulpumuzun bakın her boşluğun içine birer tane batıp sık iğne yapacağız. Bu kısa ipimi de arada örerken içeride bırakacağım. Burada birer tane boşluklara batıp sık iğnemizi yapalım. İlerleyelim ve diğer bakın kulpumuzun diğer köşe noktasına kadar gelelim. Köşe noktama geldim. Bakın kulpumuzun sık iğnesine gittik. Şimdi burada aşağı doğru sık iğneler yapmaya devam edeceğiz. Şimdi burada bakın şurada bizim büyük boşluğumuz var. Buradaki büyük boşluğa 2 tane sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Şimdi hemen altındaki bir tane boşluğum var. Buraya bir sık iğne. Bakın bizim burası 2 zincirle yukarı çıktığımız kısım. Bunu bu şekilde büyük boşluk olarak alacağım ve buraya tekrar 1 ve 2. Hemen altındaki boşluğa bir tane. Bakın tekrar bakın şuradaki büyük boşluğa geldim. Büyük boşluğun içine tekrar bu noktaya 2 tane sık iğne. Bakın bir altındaki boşluğa bir tane. Tekrar büyük boşluğa geldim. Bakın şuraya batmıyorum. Büyük boşluğun hepsini alıyorum. Büyük boşluğun içine buraya 2 tane sık iğne. Bakın bir altındaki boşluğa bir tane. Tekrar bakın şuradaki büyük boşluğa batacağım. Şu kenardaki 2 zincirlik boşluğa batmıyorum. Büyük boşluğa tekrar bu nokta 2 tane sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Tekrar bir alttaki boşluğa bir tane. Bir sonraki büyük boşluğa yine aynı şekilde 2 tane sık iğne yapalım ve bu şekilde aşağı kısma kadar gelelim. Burada aşağı kısma kadar geldim. Bakın kulpumuzun kenar kısmını bu şekilde yapmış olduk. Şimdi tekrar şurada kenar kısmına geldim. İşaretleyici noktama geldim. Bu noktaya burayı bitirdikten sonra en son 2 tane burada büyük boşluğa sık iğne yaptım. Şimdi kenar boşluğunun hemen yanındaki
tam bittiği nokta, buraya bir ve aynı boşluğa 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi işaretleyici noktama geldim. Bu bizim kenar noktamız, çantamızın kenar noktası. Buraya tekrar 2 tane sık iğne. Bir sonraki boşluğa yine aynı şekilde 2 tane sık iğne. Hemen bakın diğer kulpumuzun yukarı tarafa doğru çıkacağız tekrar. Onun tam dip noktasındaki boşluğa yine buraya 2 tane sık iğne. Bak şimdi diğer kulpumun bu noktasına geldim. Şimdi burayı da aynı şekilde sık iğne yapacağız. Yine aynı diğer tarafta yaptığımız gibi bakın buradaki büyük boşluğa buraya 2 tane sık iğne, 1 ve 2. Bir sonraki boşluğa bir tane bu noktaya sık iğne, tekrar hemen yanındaki büyük boşluğa buraya 2 tane sık iğne, 1 ve 2. Tekrar bakın buradaki küçük boşluğa buraya bir tane bu noktaya sık iğne. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bakın buradaki büyük boşluğa hemen bakın üstünde 2 tane zincir çekip hemen önündeki boşluğa bir tane sık iğne yaptığımız yer, hemen buradaki boşluğa tekrar 2 tane sık iğne, üstündeki boşluğa bir tane, bu şekilde 2 1 2 1 şekilde ilerleyelim. Yukarı kadar çıkalım. Tekrar aynı diğer tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapalım. Buraya kadar geldikten sonra yine kulpumuzun birer tane tekrar bu noktaya sık iğne yapalım. Yine aynı şekilde buradaki yaptığımız gibi aynısını diğer tarafta da yapalım. Ve bu şekilde başlangıç noktasına kadar gelelim. Bakın buradan başlamıştık. Biz kulpumuzun kenar noktasından başlamıştık. Bu noktaya kadar sık iğnelerimizi yapalım. Sıramın sonuna geldim. Bakın kulpumuzun bu şekilde dış kısmının da sık iğnesini yaptık. Ve şimdi burada biz kulpumuzun ilk başlangıç noktamızı buradan başlamıştık sık iğne yapmaya. Şimdi tekrar sıramın sonuna geldim. Şimdi burada ipimi kopartacağım. Yeteri kadar ipimizi bu noktada kopartacağız. İpimi buradan çıkarttım. Şimdi şurada ilk yaptığımız bizim sık iğnenin içine batacağım. İnce bir tığ alacağım. İlk yaptığım sık iğnenin içine batıp şimdi bu kısa ipimi iç kısmı aldım ve son yaptığım sık iğnenin de arka tek kanadına batıp tekrar ipimi çantanın iç kısmına aldım. Şimdi bu ipimizi aralardan yürütelim ve fazlasını da kopartalım. Bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Çantamızı tamamladık. Çok şık, harika bir çanta oldu. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Çantanın son bitmiş halini sizlere ölçüsünü vermek istiyorum. Aynı zamanda ne kadar katip gittiğinde sizlerle paylaşacağım. Çantanın eni 39 santim ve yükseklik. İlk önce şuradaki orta kısımdaki yeri ölçmek istiyorum. Tabana kadar ölçtüğüm zaman 30 santim. Bir de şuradaki yeri ölçmek istiyorum. Buradan ölçtüğüm zaman tabana kadar yine 41 santimde burası var. Ben bu çanta için toplamda 230 gram kağıt kullandım. Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok mutlu olurum. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.